Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere bu kanalda serilerimiz oluyor. Ve bu röportaj serimizde birçok yenilikçi konular üzerine değerli ve bu alan uzman kişilerle röportaj yapıyoruz. E, bu Bugünkü röportajımızın konuğu Sayın Ayşe Meryem Kuşçu. Merhabalar Ayşe Meryem Hanım öncelikle. Rica etsem kendinizi bir tanıtabilir misiniz? Merhaba, ismim Ayşe Meryem. İngiltere'de üniversite okuyorum. Şu an hazırlık senemdeyim. Anladım. Öncelikle öğrencilik kariyerinizde başarılar diliyorum. Öncelikle soruya şu şekilde başlamak istiyorum. Daha doğrusu röportaja şu şekilde başlamak istiyorum. Okuduğunuz okulun adı ve okuduğunuz okulun bulunduğu şehir ve ülke nedir acaba? Şu an İngiltere'deyim. Nottingham Trent Üniversitesi'nde hazırlık okuyorum. Kesin olarak İngilizce Nottingham Trent International College'da okuyorum. Çünkü hazırlık senem henüz, yabancı öğrenci olduğum için. İngiltere'nin Nottingham şehrinde. Nottingham küçük bir şehir. Türkiye'de İzmir'e benzer belki. Öyle. Anlıyorum. Peki yurt dışında okumak istemenizin en büyük sebebi nedir? Yani sorunacağım biraz belli ama hani e, imkanlar daha fazla. Yani eğitim kalitesi açısından olsun, iş bulma fırsatları açısından olsun. Her halükarda Türkiye'den daha iyi fırsatlar vesaire. O yüzden seçtim. Bir de ben Türkiye'de yabancı dil alanında okuyordum lisede. Yabancı dilden mezun olduğumuz zaman üniversitede fazla seçeneğimiz yok. Ve alnınızda çok çok başarılı olmanız gerekir. Ben bunu yapamaz mıydım? Yapardım. Ama elime böyle bir fırsat geçti. Ailem dedi ki seni yurt dışına gönderebiliriz. Ben de dedim ki tabii ki neden olmasın. Yani ne kadar erken gidersek o kadar iyi. Bir de İngiltere'nin de diğer ülkeler üzerinde şöyle bir avantajı var. İngiltere üniversite eğitimi açısından adeta markalaşmış durumda. Hani çok usta oldukları böyle bir konu diyeyim. Ve Amerika'ya kıyasla, Amerika ve Avustralya'ya kıyasla bu eğitimi daha az ticarileştirmişler. Mesela Amerika'da bir sene üniversite okumanın masrafı ile İngiltere'de 3 sene okumanın masrafı aynı. Bu yüzden İngiltere ve Amerika'yı kıyasladığımız zaman ki zaten insanlar genellikle bu iki ülke arasında kalıyor. Paraya baktığımız zaman. İngiltere fiyat performans açısından Amerika'yı geçiyor. Ve İngiliz üniversiteleri de Amerikan üniversiteleri kadar başarılı. Dünya sıralamalarında yine Amerika kadar yüksek durumdur. Anlıyorum. Peki şu anda biliyorsunuz ki pandemi sürecindeyiz koronavirüsten dolayı. Peki siz yurt dışında bir üniversiteye yerleşmeye çalışırken pandemi sürecinden kaynaklı zorluklar yaşadınız mı? Yaşadıysanız bu zorluklar hani nelerdir? Tamam. Ee, birkaç sorun yaşadım. Öncelikle başvuru sürecinde şöyle bir şey olmuştu. Ee, Hatırlıyorsunuz Mart ayında Türkiye'deki okulları kapatmışlardı tamamıyla. Benim o okullar kapanmadan önce okuldan referans mektubu almam gerekiyordu öğretmenlerimden. Ve ben henüz üniversitelerini tam olarak seçemeden, hani hangi üniversiteye başvuracağımı tam olarak bilmeden sadece normalde 3 tane üniversiteye başvuracaktım. Ancak henüz karar verememiştim öbür iki üniversite hangisi olacak diye. İşte bir tane üniversite vardı, Nottingham Trent. Şu anda bulunduğum üniversite. Ya, Nottingham Trent Üniversitesi için referans mektubu ben yazdırdım. Onu aldım. Ve sadece onu alabildim. Sadece bir tane referans mektubu alabildim. 3 tane yerine. O açıdan biraz sorun oldu. Çünkü dediğim gibi okullar kapanmıştı. İşte öğretmen yok falan. Alma şansım olmadı. Ondan sonra gereken birkaç belge daha vardı işte not dökümü vesaireler. İşte not dökümünde öğrenci belgesi vesaire. Bu
belgeler okula göre de değişiyor bu arada. Sizden isteyecekleri belgeler farklı olabilir. Onları toplamam gerekti. Onları da böyle çok alelacele bir şekilde topladım. Çünkü hani okul her an kapanabilir vesaire. O soru olmuştu. Başvuru sürecinden sonra okulun yanıt vermesi biraz uzun sürdü. Mesela normalde 2-3 haftada yanıt veriyorlar. Bana bir ayda yanıt gelmişti. Okul yazından sonra ise vize başvuru süreci geliyor. Vize başvuru süreci en sıkıntılı süreciydi. Vize başvurusu için İngiltere'deki okullar için en azından normalde ben Antalya şehrinde yaşıyordum ve Antalya'da vize başvuru merkezi var normalde. Ancak pandemiden dolayı Antalya'daki yeri kapatmışlardı. Ve ben Ankara'ya gitmek zorunda kalmıştım. Ondan sonra Ankara'ya gittim ve gittiğiniz zaman da randevu almak zorundasınız. Bu pandemiden dolayı değil bu arada. Ancak pandemiden dolayı randevu bulmak daha da zordu. Yani biz ne kadar bir 3-4 hafta öncesinden randevu almak zorunda kalmıştık. Ardından Ankara'ya gittik vesaire. Ve pandemiden dolayı da hani çalışma saatleri de kısmışlar sanırım. Daha az insan alıyorlardı içeriye. Bu yüzden bekleme süreleri de uzadı vesaire. Başvuru süreci o şekilde. Ve başvurudan sonra yalnız gelmesi mesela öğrenci vizeleri için, İngiltere öğrenci vizeleri için genellikle 1 hafta veya 2 hafta içinde yanıt geliyor. Ama benim için bakalım Ağustos, Eylül 3 haftayı bulmuştu. Bir ayı yok, bir ayı geçmişti. Bir ayı geçmişti. Çünkü hani insanlar daha çok başvuruyor ama çalışacakları elma daha az. Aileyle olunca bayağı kötü bir gecikme oluyor. Şimdi benim vizem geç gelince yani uçak biletimi de ben geç aldım. Okula geçişim de geç oldu. Çok alelacele tatsız bir durum oldu ama öyle çok ne denir? Aman aman sorunlar değil. Göz ardı edilebilecek şeyler. Yani hani bu yeni sisteme zamanla adapte oldunuz. Yani aynen, bir de dediğim gibi sonları çok aşırı da ciddi değil. Hı hı, Görmezden anlıyorum. gelebilecek şeyler. Anlıyorum. Şimdi bir de şöyle bir şey de var. Normalde hani yurt dışında okumak isteyen hani öğrenci adayları da bazen oluyor genel olarak. Hani seni bazen vize alamıyorlar ve yurt dışında okuyamıyorlar ne yazık ki. Hani bu durumdaki yani bu durumda olan insanlar hakkındaki fikirleriniz, görüşleriniz hani nelerdir bu konuda? Evet, güzeldi de. Şöyle söyleyeyim, yani benim vizemin de reddedilme ihtimali vardı. Ee, Farklı ülkelerin farklı vize kanunları var ve siz hani ben İngiltere için falan durumu söyleyeyim. Eğer İngiltere sizin öğrenci vize başvurunuzu reddediyorsa e, 2 ihtimal var. Hani şöyle söyleyeyim. En yaygın 2 sebep şu. Birincisi, ya banka hesabınızda yeterince para yoktur veya bir şekilde banka evraklarınızda karışıklık olmuştur ve kabul etmemişlerdir. İkinci ihtimal ise başka bir evrağınızın eksik olması. Şimdi başka bir evrağınız eksik olduğu zaman size haber ediyorlar. Diyorlar ki şöyle şu evrak eksik. Gerçi bu benim yurt dışı eğitim danışmanından duyduğum şeyler. Hani bizzat yaşandığını bilmiyorum. Hani değişebilir bu yakın zamanda veya pandemi yüzünden tamamen farklı olabilir ancak o şekilde en yaygın 2 sebep bunlar. Ya para eksik ya da belgeler. Öyle söyleyeyim. Anlıyorum. Şimdi hani yurt dışında üniversite okumak isteyen öğrenci adaylarından bir CV isteniyor biliyorsunuz ki. Yurt dışında okumak isteyen öğrenci adayları nasıl bir CV'ye sahip olmalıdır ve hani mesela CV'sindeki hangi kriterler önemseniyor bu yurt dışında okuma konusu için. Bir de hani gayet hani güzel bir CV nasıl hazırlanabilir bir öğrenci için? Şimdi ben yalnızca İngiltere için konuşabilirim. Çünkü yalnızca İngiltere'nin kalıp şartlarına baktım. Bütün ülkelerin şartları
benziyordur ama farklı ülkeler ve farklı üniversitelerin farklı şartları vardır, bundan eminim. Benden tam olarak CV istemişlerdi. Benden niyet mektubu istemişlerdi. Ve niyet mektubu CV yerine geçiyor çünkü siz niyet mektubunda kendinizden bahsediyorsunuz biraz. Neden o üniversiteyi, neden o ülkeyi istediğinizden bahsediyorsunuz. Ardından o üniversite neden o bölümü, hani seçtiğiniz bölümü neden seçtiniz onu açıklıyorsunuz. Ardından siz mesela, yani özetmek gerekirse siz üniversiteye ne katacaksınız, siz ülkeye ne katacaksınız, o üniversite sizi neden kabul etmeli. Niyet mektubunun özeti bu. Şimdi ondan bahsederken öncelikli olarak, şimdi mektuptan önce şuna bahsetmeliyim. Siz yabancı öğrenci olarak para kaynıyorsunuz. Abartmıyorum. İngiltere'deki üniversitelerin eğitim masrafı yıllık 9.000 ila 10.000 sterlin arasında. Ama yabancı öğrenci olarak siz 23.000 sterline kadar para ödeyebilirsiniz. Asgari 16.000 sterlin sizin gözden çıkarmanız gerekiyor. Hani yerli öğrenci 10.000 sterlin ama size 20.000 sterlin. Size para kaynağı olarak bakıyorlar ve bu yüzden de siz para kaynağı olduğunuz için yabancı öğrenciler o kadar da zorlanmıyorlar. Bu niyet mektubu, CV vesaire konusunda. İngiltere en azından. Ama hani anladığım kadarıyla İngiltere kendi ülkesinin vatandaşları için CV istiyor sanırım. Onu bilmiyorum. Onu bilmiyorum. Belki istiyorlar da belki istemiyorlar. Kendi öğrencileri için ne istediklerini bilmiyorum. Şöyle, yabancı öğrencilerin CV'lerini bilelim şimdi. Neye önem veriyorlar? Okul dışında yaptığınız etkinliklere önem veriyorlar. Hani notlarınız vesaireniz dışında. Sosyal olup Mesela, olmadığınızı sanırım. evet. Katıldığınız projeler, işte kulüp etkinlikleriniz, herhangi bir spor ya da sanatsal faaliyet yapıyorsanız onlara önem veriyorlar. O şekilde. Ancak şöyle önemli bir şey eklemek istiyorum. Ben pek sosyal bir öğrenci değildim ve spor veya sanatsal faaliyetim yoktu. Ama buna rağmen beni kabul ettiler. Çünkü niye? Yabancı öğrenci para kaynağı. Bir de şöyle bir tavsiyem olacak. Siz okulda az şey yapmış olabilirsiniz. Ama o yaptığınız az şeyi süsleyerek anlatın. Böyle ballandıra ballandıra tabiri caizse. Ve bu sizin niyet mektubunuzun güzel gözükmesini sağlar. Hı hı, anlıyorum. Aslında hani aslında kesinlikle haklısınız çünkü hani bir iş mesela biz onların bir sorusuna cevap verirken hani bir şeyi bir iki cümleyle anlattığınız zaman hani göz doyurmuyor aslında çünkü hani bir iki cümle çok az oluyor hani örnek verecek olursak ama bir şeyi böyle sizin de anlattığınız gibi böyle sözlü bir şekilde süslü bir şekilde anlattığı zaman ve hani birazcık daha da detay eklediği zaman hani daha da avantajlı bir durumda oluyor aslında o soruyu cevaplayan Aynen. kişi. Aynen. Abartmak da gerekiyor. Mesela siz belki de okulda basit bir kulüp eğitimi yaptınız. Bir arkadaşımdan örnek vereceğim. Ne olsun? E, hayvanseverler kulübündeydi. Bir parka gidip bunlar hayvanlara yemek dağıtmışlar. Çok basit bir şey değil mi? Ama bunu niyet mektubunu aktarırken şu şekilde aktarmak istiyorum. Mesela toplumsal ne olabilir? Toplumsal sosyal faaliyete katıldım. İşte hayvanların beslenmesine yardımcı oldum vesaire ya da ne olabilir? Sokak hayvanlarının hayatlarının iyileştirilmesine katkıda bulundum. İşte yani o şekilde havalı cümlelerle izah ederseniz bu sizi daha iyi gösterir. Anlıyorum. Bir de siz liseyi sanırım Antalya'da bitirdiniz ve Antalya'dan mezun oldunuz. Evet, doğru. Türkiye'den İngiltere'ye okumak için geldiniz. Yani üniversite Aynen. okumak için. Şimdi hani eminim ki hani zorlandığınız bir adaptasyon süreci olmuştur ve hani sonuçta yaşadığınız yani yıllarca yaşamış olduğunuz ülkeyi bırakıp bambaşka bir çevreye, bambaşka bir ülkeye geliyorsunuz. E, Ve hani tabii bunların da hani bu sadece sizin için de değil, sizin gibi yurt dışında okuyan öğrenciler için de geçerli aslında. Hani yurt dışında okuduğunuz için ya hani genel olarak yaşadığınız zorluklar neler? Tamam. Ülke başından başlayayım. Birincisi bu ülkeye göre değişebilir yine bu arada. Bir de
nasıl bir şehirden geliyorsun. Mesela Antalya ve Nottingham nüfus ve tempo açısından birbirlerine benziyor. Mesela ben Antalya'dan Londra'ya gitseydim tamamen farklı olurdu. Ondan sonra nereden başlasam? Ha, şimdi tabelalı vesairelerin hepsi farklı dilde. Ona gözünüz bir alışamıyor. Ondan sonra sizin yabancı olarak halletmeniz gereken birçok evrak işi vesaire var. Ben mesela vardığım zaman öncelikle yurda kayıt yapmam gerekti. Bu kayıt işlemi biraz basit, yani herkes için basit olmayabiliyor. Yurda kayıt, ondan sonra okul kaydı, ardından okul için birkaç belge bilmem gerekiyordu. Ardından e, doktorla kayıt olmam gerekiyordu. Bir de bazı öğrencilerin polisle kayıt olması gerekiyor. Ben bunu yapmak zorunda değilim, o yüzden bir şey diyemem. Bu kayıt işlemlerinin çoğunluğu internet üzerinden olmuştu benim için. Ama hani izleyici olarak siz gittiğiniz zaman belki de gerçek hayatta yapmak zorunda kalırsınız bunları. O yüzden bilemiyorum. Onun dışında bir de vardıktan sonra karantinaya girmek zorunda kalabilirsiniz. Hani bazı ülkeler sizden bunu isteyebilir. Mesela İngiltere hükümeti gelen Türk vatandaşları için bunu istemiyor. Ancak bazı diğer ülkeler istiyorlar. Hani vardığınız zaman 2 hafta evden çıkmayın. Bu sizin için sorun çıkarabilir. Ben zorunda kalmamıştım. O yüzden daha fazla yorum yapamam. Onun dışında ilk sorunuz böyle alışveriş olacaktır. Çünkü yani eğer yurda geliyorsanız, mesela eğer vardığınız yer bir ailenin yanıysa böyle bir sorunuz olmayacaktır, ama eğer vardığınız yer yurt ise belli başlı şeye ihtiyacınız olacaktır. Ondan sonra benim bulunduğum şehirde ve bulunduğum yurda yakın birkaç tane süpermarket var ve gayet ucuz süpermarketler. O yüzden sorun yaşamadım, ama bu zor olabilir bazı öğrenciler için. Bir de benim bulduğum yurttaki çalışanlar yardımcı oldular. İşte dediler ki süpermarkete yakın şurada var vesaire. O yüzden zor. Ama bence bu sıkça yaşanan bir sorun. Ondan sonra ne olabilir? Dövize çevirmek. O bazen zorluk çıkarabiliyor. Ben döviz bürosu bulmakta biraz zorlanmıştım. Ama halletmiştim en sonunda. Banka hesabı açmak İngiltere'de uzun sürüyor. Bildiğim kadarıyla yabancılar için. Ben başvurdum mesela ve şu anda 2 hafta oluyor. 2 hafta sonra cevap geldi ve yine benim yapmam gereken bazı işler var. O yüzden yanınızda yani nakit olarak demeyeyim de hani kısacası hemen ülkeye varır varmaz ilk hafta içinde banka hesabı açamayacaksınız büyük ihtimalle. O yüzden hani bir ay boyunca banka hesapsız yani yaşamayı öğrenin diyebiliriz bence en basit tabiriyle. Şöyle bir sorun ortaya çıkıyor. Eğer Türkiye'deki kredi veya banka kartınızda yurt dışında kullanmaya çalışırsanız hani bankaların masrafları, ücretleri oluyor. Aklınızda bulunsun. Geç bu bilinen bir şey de. Öyle banka hesabı açmak uzun sürüyor. Bu önemli bir zorluk. Banka hesabı dışında doktor kaydından bahsettim. Başka ne var? Evet, söyleyeceklerim bu kadar. Zorluklarla ilgili. Anlıyorum. Bu bilgilendirmeler için çok teşekkür ediyorum. Peki öğrencilik kariyerinizde yabancı dil açısından sıkıntı yaşadınız mı? Yok. İngiltere İngilizce konuşan bir ülke. Bir de benim İngilizcem daha önceden temelim olduğu için sorun yaşamadım bilgilerden. Anlıyorum. Son soru olarak şunu sormak istiyorum. Hani biraz da özet olsun diye sormak istiyorum. Yurt dışında okumak isteyen öğrenci adayları için verebileceğiniz tavsiyeler var mıdır acaba? Yani korkmayın herhalde. Korkmayın da çok para harcamayın. Hani onlara Yani ışık tutabilmek için hani biraz. sadece bir de ne olsun? Herkes 3-4 yılına gideceksiniz.
Pişman Şey, olmayın. bir daha Ve tekrarlayabilir misiniz? Sesiniz gitti. Bir daha baştan tekrarlayabilir ben misiniz cevabınızı? bir saniye, şu anda nasıl? Şu anda nasıl? Şu anda. Duyuyor musunuz? Şu an geliyor ama bir daha Şimdi konuşabilir misiniz? şu anda nasıl? Duyabiliyor musunuz? Evet, şu Sayın an sesimi. gayet iyi. Evet, şu an duyuyorum sesinizi. Bir daha. Şimdi? Evet, Şimdi? şimdi duyuyorum. Şimdi Duyuyorum değil geliyor. mi? Evet. Tamam, süper. Evet, verebileceğim tek bir tavsiye var. İşte korkmayın. Yani yeni bir ülkeye gitmek bazen korkutabilir biliyorum ama merak etmeyin. Yani herkes umutsuz. Üniversitenizi ve bölümünüzü seçerken çok iyi düşünün. Çünkü iyi üniversitelerde, kötü üniversitelerde pahalıya patlıyor. Yabancı öğrenci olarak. O yüzden okulunuzu ve bölümünüzü iyi seçin. Şehri de düşünün. Çünkü siz okuduğunuz şehirde 3-4 yılınızı harcayacaksınız. Pişman olacağınız bir karar olmasın. Üniversite için de aynı şekilde. Hani siz ya bir nevi yatırım yapıyorsunuz. Hani hayatınızdan 3-4 yıl ve bilmem kaç bin sterlin yatırıyorsunuz o okula. Ya söyleyeceğim başka bir şey yok. Aha, anlıyorum. Ayşe Meryem Hanım, röportajımız bu kadardı. Katıldığınız için ve zaman ayırdığınız için çok ama çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağ olun.